Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda bu görmüş olduğunuz su taşı modelinden oluşan bot patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Bu bot patiğim benim 36, 37 ve 38 ayak numaralarına kadar olur. Diğer ayak numaraları için sıra sayılarında artma eksiltme yaparsanız sizler için uygun olacaktır. Şimdi hep birlikte yapımına geçelim. Evet, gerekli malzemelerim 2 renk patiklik ip kullandım. Tığ olarak ise 2 numara 1.75 mm tığ kullandım. Patik ucumu böyle daha önceden başladım. Ben patik uçlarımı hep aynı şekilde ve aynı sayılarda başlıyorum. Bu yüzden böyle önceden başladım. Gülümseten Marifetler patik ucu başlama şekilleri diye yazarsanız, YouTube'da arama yaparsanız karşınıza çıkan ilk videolarımı izleyerek sizler de kolaylıkla ayrıntılı bir şekilde anlattığım videolarımdan izleyerek yapabilirsiniz. Bu modelimde böyle küt burun patik ucunu tercih ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm ve elimde toplam 48 tane ikili trabzanım var. Modelim 4'ün katları üzerine kurulan bir model ve 48 tane ikili trabzan benim modelime tam denk geliyor. Bu şekilde şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra sonra 7. sıramda modelimi kurmaya başlıyorum. Burada 3 zincir çekerek bir üst sıraya çıktım. Tığıma ipimi doladım. Bakın zincirimin dibine batıyorum. Bir sonraki trabzana değil. Zincirimin dibine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bakın zincirimle birlikte 2 tane oldular. Bir zincir. Tığıma ipimi bir kez doluyorum. Yine aynı yere batıyorum. İkili trabzan. Tekrar aynı yere batıyorum. İkili trabzan. Bu şekilde bir model oluşturmuş oldum. Tığıma ipimi dolayarak sayıyorum şimdi bakın. 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzanın tepesine batarak ikili trabzan, aynı yere tekrar batarak ikili trabzan. Aynı yere 2 tane ikili trabzan, bir zincir. Tekrar tığıma ipimi dolayarak aynı yere batıyorum. 1, 2. 2 tane daha ikili trabzan yaptım. Aynı trabzanın tepesine aralarında bir zincir olan böyle ikişerli 4 tane trabzan yapıyorum. Su taşı modelini oluşturuyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Burada modelden modele geçerken hiç zincir çekmiyoruz. Sıradaki bakın trabzanın tepesine batmıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzanın tepesine batarak ikili trabzanımı ördüm. Aynı yere tekrar battım. İkili trabzanımı ördüm. Bakın 2 tane ikili trabzan. Araya bir zincir. Tekrar aynı yere batarak 2 tane ikili trabzan. Bu şekilde modelimizi böylece sıra sonuna kadar ilerleyelim. Şimdi sıramı tamamladım. Sıra sonuna geldim. Bakın son modelimi yaptım. Burada 1, 2, 3 trabzan atlayıp bakın dördüncü de burada modelim var. İlk trabzanın tepesine batarak ilmeği içinden geçirdim. Böylece şöyle göstereyim. Sıramı, modelimi tamamlamış oldum. İlmeğimi alıyorum. Buradaki su taşı modelinin bir zincirli yuvasına girerek ilmeğimi kaydırdım. 3 zincirimi çektim. Aynı yuvaya bir tane ikili trabzan yaptım. Zincirimle birlikte 2 tane oldular. Bir zincir, aynı yere tekrar 2 tane ikili trabzan. Tığıma ipimi doluyorum. Bir sonraki modelin bakın şu arada bir zincir çektiğim yuvaya batarak ikili trabzan, aynı yere bir tane daha ikili trabzan. Böyle 2 tane yaptık. Bir zincir, aynı yere 2 tane ikili trabzan. Bu modelimizi de yaptık. Tığıma ipimi dolayarak aralarda hiç zincir çekmiyoruz. Bir sonraki modelin içine ikili trabzan, aynı yere bir tane daha ikili trabzan, bir zincir, 2 tane daha ikili trabzan. Su taşı modelimizi oluşturarak ilerliyoruz. Bakın bu şekilde.
Aynı sırayı tekrar ederek ilerleyeceğiz bu şekilde. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam edelim. Bunu manken ayağınız varsa onu ölçerek karar verebilirsiniz ya da kendi ayağınızı ölçerek karar verebilirsiniz. Evet, patiğimin bakın böyle sıralarını tamamladım. Şöyle sizlerle birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra boyunca su taşı modelimizi uyguladım. Şimdi patiğimin şu tarafının yapımına geçeceğiz. Bakın. Yine burada da aynı modeli devam ettirdim. İpimizi, tığımızı alalım. Burası patiğimin ön tarafı. Bakın bitirdiğim ipim bu tarafta. Buraya tabana denk gelecek şekilde. Şöyle ortada 3 tane su taşı modelimi bırakacağım. Şu kenardan başlıyorum. Direkt motifin içine girerek değil de şuradan ilk trabzanın tepesine batalım. 3 zincir çekelim. Tığımıza ipimizi dolayarak su taşı modelinin içine girelim. Su taşı modelimizi oluşturalım. Aynı şekilde devam ediyorum. Başladığım bakın şu şekilde 3 zincir çektim. Sonra su taşı modelinin içine girerek su taşı modelimi oluşturdum. Yine aynı şekilde su taşı modellerimizi yaparak gelelim. Şöyle ortada 3 tane modelimiz kalacak şekilde ayarlayalım. Evet, bakın böyle tam ortada 3 modelimi bırakıp buradan geriye döneceğim. Yine su taşı modelimi yaptım. Tığıma ipimi doladım. Şuradaki bakın trabzan tepesine batarak ikili trabzan yaptım. Bu bizim kenar trabzanımız olacak. 3 zincir çektim. Geriye döndüm. Geriye döndüğümde su taşı modelinin içine batarak yine su taşı modelimi oluşturuyorum. Böyle yine aynı modelleri devam ederek buraya geleceğiz. Buraya geldiğimizde en son ikili trabzan yapacağız. 3 zincir çekerek yine bir üst sıraya geçeceğiz. Bakın şurada olduğu gibi. Bunlar bizim kenar trabzanlarımız olacaklar. Böyle örmeye devam edelim. Kaç sıra örmüşüm ben? Şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra aynı şekilde git gel yaparak örelim. Evet, sıralarımı tamamladım. Yine birlikte sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra bakın yine su taşı modelimi devam ettirdim. Şimdi buradan sonra topuk kısmını yapacağız. Oraları trabzan olarak ilerleyeceğiz. Bunun için bakın şöyle 2 model 2, 2, 2 ortada bir model kalıyor. Bunun da 4 tane trabzanı var. 2 bu modelden 2 de bu modelden geldiğinde bakın. Burada kaç tane trabzanımız oldu? 2, 4, 6, 8 tane oldu. Şöyle birer tane daha alacağız. Şöyle 6 tane trabzan tepesine sık iğne yapacağız. Şimdi buradaki trabzanlarımızın trabzan tepelerine batarak gelelim. Yine her trabzanın tepesine şöyle batarak ilerliyoruz. Aradaki bir zincirli kısmı atlıyoruz. Trabzan tepelerine batıyoruz. Her trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yapıyoruz. Artık su taşı modelimizi bıraktık. Böyle ilerleyelim. Burada 16 tane ikili trabzan oldu. Şimdi dediğim yere geldim. Buraya bakın. Bu trabzanın tepesine sık iğne olarak batıyorum. 1 sırasıyla 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle 6 tane sık iğnemi battım. Geriye kalan tarafa tepelere ikili trabzan batarak ilerliyoruz. Yine aynı sayıda ikili trabzan yapmış olacağız. Böyle sırayı bitirelim. Evet, bakın böyle sırayı tamamladım. Sonra bir üst sıraya 3 zincirle çıktım. Yine ikili trabzan olarak şu sık iğnelerin olduğu yere kadar geldim. Burada bu 6 tane sık iğnemin tepelerine batarak 3'e düşüreceğim. Nasıl yapıyoruz? Birinciye battım. Bakın tığıma ipimi dolamadan ikinciye battım. 3 ilmeğin üçünü birlikte ördüm.
Üçüncüye battım. Dördüncüye battım. 3 ilmeğin üçünü birlikte ördüm. Beşinciye battım. Altıncıya battım. 3 ilmeğin üçünü birlikte ördüm. 1 2 3'e düşürmüş oldum sık iğnelerimi. Sonrasında trabzan tepelerine ikili trabzan batarak sırayı sıra sonuna kadar gidelim. Evet, şimdi bakın 1 2 3 sıra trabzan batmıştık sadece. Şu an 3. sıradayız. Yine ikinciyi bitirdim. 3 zincirle bir üst sıraya çıkarak 3. sıraya geçtim. Orta kısımda 3 tane sık iğnem var. Bunları 1'e düşüreceğim. Nasıl yapıyorum? Tığıma ipimi dolamadan birinciye battım. İkinciye battım. Üçüncüye battım. 4 ilmeğin 4'ünü birlikte ördüm. Tığıma ipimi dolayarak ikili trabzan olarak ilerliyorum. Bu benim son sıram. Buradan sonra artık topuk kısmını birleştireceğiz her iki kenarını. Sırayı bitirelim. Sıramı tamamladım. Şöyle tersine çevirip böyle katlıyorum. Baştaki trabzanın tepesine battım. Buradan ilmeği içinden geçirdim. Bakın böyle iki kenarı birleştirdim. Karşılıklı böyle trabzan tepelerine batıyorum her iki sıranın da. Sık iğne olarak örüyorum. Böyle karşılıklı batalım, örelim. Karşılıklı batalım, örelim. Bunu sıra sonuna kadar yapalım ve her iki kenarı birleştirelim. 2 zincirimi çektim. İpimi artık burada kesiyorum. Şöyle bakın, bu şekilde. Siz bunu bot patik yapmayacaksanız eğer şu modellerin sıra sayısını biraz eksik yapın. 2 sıra eksik yapın ki normal patik olsun. Ben şimdi bot patik yapacağım için bu kısmını biraz uzun yapıyorum. Böyle tamamladım. Şimdi pembe rengimle yine bir sıra bu bilek etrafını ikili trabzan olarak döneceğiz. Şöyle bakın, başlardaki trabzan boşluklarından batıyorum. 3 zincirimi çektim. Aynı boşluğa tekrar batarak ikili trabzan yaptım. Böyle 2 tane oldular. Bir sonraki trabzan boşluğuna geçtim. Buraya da 2 tane ikili trabzan, bakın. Bir sonraki trabzan boşluğuna geçelim. Buraya da 2 tane ikili trabzan. Şöyle bakın, kenarlardaki şu trabzan boşluklarına ikişer ikili trabzan batacağız. Bu su taşı modelin olduğu yere gelince de yine bakın şu köşeden trabzan tepelerine batarak etrafını ikili trabzan olarak dolanalım. Evet, böyle bir sıra ikili trabzan olarak dolandım. Şimdi böyle mor rengime geçiyorum. Şu lastik örgü kısmını yapacağım. Böyle herhangi bir trabzanın tepesinden batıyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Sonrasında sıradaki trabzanıma tığıma ipimi dolayarak şöyle önden beline dolanıyorum. Bakın, trabzan tepesine değil, şöyle önden tığımı şöyle geçirerek dolandım. İkili trabzan yaptım. Tığıma ipimi doladım. Sıradakini ise şöyle bakın, arkadan tığımı doladım. İkili trabzan olarak ördüm. Arkada olan geride kalıyor. Önde olan böyle öne doğru kabarık duruyor. Sıradaki trabzanımı şöyle yine önden beline dolandım. İkili trabzan. Sıradaki trabzanımı şöyle tığımla arkadan beline dolanarak ikili trabzan yapıyorum. Trabzan tepelerine batmıyoruz. Bir önden, bir arkadan dolanarak bu şekilde lastik örgümüzü oluşturuyoruz. Böyle sırayı tamamlayalım. Sıramın sonuna geldim. Baştaki trabzanımın tepesine batarak sıramı tamamladım. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki trabzanımın önden beline dolanmışım. Öne doğru çıkık. Yine böyle önden beline dolanarak ikili trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzanım bakın geride. Onun arkadan beline dolanıyorum. İkili trabzan. Sıradaki trabzanım önden beline dolanıyorum.
Böyle önden olanların önden, arkadan olanların arkadan beline dolanarak örmeye devam edelim. Bu şekilde istediğiniz sayıda örebilirsiniz sıraları. Ben 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Sonrasında patiğimi bitirdim. Patiğimin bakın bu şekilde bilek kısmının lastik örgüsünü de bitirdim. Ben böyle farklı renkte yaptım. Aynı renkte de deneyebilirsiniz. Böyle yan tarafına küçük bir gül de yapabilirsiniz. Süsleyebilirsiniz. Şöyle sade yaptım. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.